Maya takvimi ve kehanetleri neler söylüyor? Maya uygarlığı M.Ö. 3000 ile M.Ö. 1500 yılları arasında şu anki Orta Amerika bölgesinde yaşamış bir uygarlıktır. Maya uygarlığı, sahip olduğu matematik, astronomi ve fizik bilgileri ile çok gelişmiş bir uygarlık olup, özellikle oluşturdukları takvim ve buna göre yaptıkları dünyanın kaderi kehanetiyle bugün tüm dünyanın ilgisini çekmektedir. Bu öngörülerinin özellikle Nostradamus gibi bilginlerin kehanetleri ve daha önemlisi, günümüzde Kur'an-ı Kerim gibi dini kaynaklardaki yazılanlarla da örtüşmesi bilim dünyasının ilgisini üzerlerine çekmektedir. Örneğin Mısır uygarlığı, Muğul sonrasında gelen ve onlar kadar çok gelişmemiş bir uygarlık olan Atlantis'in bir kolonisiydi. Öyle olmasına rağmen dönemin çok üstünde bir gelişim gösteren bir uygarlık olarak tarih sahnesine çıktılar. Mayalar o anlamda Mısır'dan hem çok daha üstün bilgiye hem de daha eski bir geçmişe sahiplerdi. Mayalılar da, Sümerler ve Mısırlılar gibi güneşten gelen tanrılardan bahsederler. Bu tanrıların kendilerine bilimi, matematik ve astronomiyi öğrettiğini söylerler. Mayaların geleceğe ait olan bilgileri ise geçmişe ait bilgiye sahip olmalarında yatıyordu. Başlangıç nasılsa sonda öyle olacaktır diye çok eski sözleri vardı. Mayaları önemli kılan bu ezoterik gizli öğreticilik bilgi birikimine sahip olmalarıydı. Mayalara göre yeryüzünde meydana gelen en önemli değişimlerden biri de eksen açısı ile ilgiliydi. Günümüz bilimsel bulguları, Mayaların bu bilgisiyle tam anlamıyla örtüşmüş durumdadır. Beklenen bir diğer büyük değişiklik ise, iklimler üzerinde kendisini gösterecek. Mayalar 2012 için zamanların sonu diyordu. Ancak bu yok oluş anlamında değil, fiziksel bir değişim anlamındadır. İnsanoğlu 4 kez geriledi ve artık değişim zamanı. Yani verdikleri 21 Aralık 2012 tarihi birçok uzmanın da aynı görüşte olduğu gibi, feci bir son değil, bir kıyamettir ama yeni bir dönemin başlangıcı anlamına gelen bir kıyamettir. Bu arada, kıyamet sözcüğünün kelime anlamına baktığınızda kıyam, ayağa kalkmak demektir. Yani 2012'de manevi ruhlar kıyam edecek, akıllar kıyam edecek, ayağa kalkacak anlamına gelir. Şu anda dünyanın manyetik alanında muazzam bir değişim var. Bunun da en büyük nedeni güneşte meydana gelen değişimler. İlginç olan Mayalar bunu biliyordu. Konunun bir diğer yanı da Mayaların bununla da yetinmeyip, gelecekte tüm insanlığı etkileyecek trajediyi bizlere şifreli bir şekilde duyurmuş olmalarıdır. Tufanlar, seller, ay ve güneş tutulmaları gibi. Dikkat edersek başta Kur'an ve hadisler olmak üzere kıyametin tüm belirtileri olarak bu tür doğa olaylarına işaret edilir ve son birkaç yılda dünyada hepimizin alenen gözlemlediğimiz tuhaf hayvanların ve kuşların yönlerini şaşırmaları gibi tuhaf hareketleri tek tek artarak gerçekleşiyor. Mayaların kriptoyu andıran tabletlerinde dünyanın son çağına gireceği ancak bunun büyük bir tufandan sonra olacağı yazılmıştır. Büyük tufanla gelecek olan yeni çağın ipuçlarını ise bilim adamlarına göre iklimsel değişimler sayesinde şimdiden gözlemleyebiliyoruz. Bu kehanet gerçekleşirse bugünkü dünyanın manyetik kutupları yer değiştirecek ve tropik bölgelerdeki iklimsel değişimler dev doğal afetler yaratacak. İnsanlık Kapadokya'daki yeraltı şehirlerinde geçmişte binlerce yıl yaşamak zorunda kalan insanlar gibi yüzlerce yıl doğa olayları normale dönene kadar yer altındaki mağaralarda yaşamak zorunda kalacak. Kıyametten önce iki büyük hadise vardır. Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak. Ve sonra da zelzeleli yıllar gelecek. İspanyolların işgalinden sonra Maya uygarlığında herhangi bir gelişmede olmamıştır. Döküm altın duvarlar, kapılar İspanyollar tarafından tüm varlıkları yağmalanmış yıkılmıştır. Mayaların sayı bilgisi o çağda çok ileri düzeydeydi. Çünkü sayının yazımında basamaktan yararlanılıyordu.
sayılar dik konumunda yerleştirilen paketlerle ayrılıyordu ve oldukça karmaşık bir takvim oluşturmakta kullanıldı. Araştırmalarda Mayaların, Venüs gezegenine 10. yüzyılda taptıkları ve birçok tanrıdan biri olan Tanrı Kukula'nın, Venüs gezegeni ile ilişkilendirilmesi sonucu bu tabloları tuttukları tahmin ediliyor. Venüs gezegeninin hareketlerini inceleyip, bununla ilgili periyotları da bir tabloda tutmuşlardır. Birçok uzaylı bağlantısı olduğuna inanılan eserler, heykeller gizli belge olarak saklanmaktadır. Bu gizli bölgelere ziyaret eden turistlerin girmeleri yasaktır. Ve önemli belgeler, eserler devlet tarafından korunmaktadır. Bilim dünyasına destek olduğunuz ve izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı günler dileriz.